İşçi istifa ederse kıdem tazminatı alabilir mi? Peki işçi haklı bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshederse ihbar tazminatı alabilir mi? İşçinin sigorta priminin yatırılmaması ya da aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta priminin yatırılmaması sebebiyle iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı alabilir mi? Merhabalar. Bugün yine Mehmet Ali Bey ile beraber karşınızdayız. Bugün iş davalarını konuşacağız. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Soruları ben soracağım. İş davası olduğu için Mehmet Ali Bey cevap verecek. Evet. Rolleri değiştiriyoruz tekrar. Doğru, aynen. Nasılsınız Mehmet Ali Bey? Sağ olun Melek Hanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İşçi istifa ederse kıdem tazminatı alabilir mi? Ya da hangi şartlarda alabilir? Şimdi öncelikle işçi kıdem tazminatı alabilmesi için bir yıldır çalışıyor olması gerekiyor. Ancak bir yıllık çalışan işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem dediğimiz şey o zaman bir yıl mıdır? Evet, doğrudur. Minimum bir yıl çalışması gerekiyor Evet. bir işçinin. Peki istifa ettiği zaman kıdem tazminatı alabilmesi için hangi koşulların olması gerekiyor? Burada öncelikle erkek işçi eğer askere gidecekse bu durumda istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Ya da işçi emekliliği hak kazanmışsa ve emekli oluyorsa gene kıdem tazminatını alabiliyor. Bir de evlenen kadın işçi evliliğinden itibaren bir yıl içinde iş akdini feshederse bu nedene dayanarak gene kıdem tazminatını alabiliyor. Orada kadına bir ayrımcılık tanımlıyor. Doğru. Yani pozitif ayrımcılık. Doğru, aynen. Bir de iş kanunun 24. maddesi gereği işçi bu nedenlerden birine sahipse iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabiliyor. Peki 24. maddede sayılan sebepler nelerdir? Hangi sebepler 24. maddeye dahil edilebilir? Burada 24. madde ikiye ayrılıyor. Birinci olarak sağlık nedenleri. İşçi iş yerinde iş nedeniyle bir hastalığa tutulursa, yani bir meslek hastalığına tutulursa iş akdini feshedebiliyor. Ya da iş yerinde bulaşıcı bir hastalık olursa ve işçi yine bu hastalığa tutulursa iş akdini feshedebiliyor. İkinci hal ise ahlak ve iyi niyet kuralları. Burada işveren işçiyi işin esaslı noktalarıyla ilgili yanıltırsa, işveren ailesini ya da işçiye hakaret, tehdit Çok gibi. rastlıyoruz aslında Evet, bunlara evet. ama işte ispatla biraz sıkıntı ispatlanamıyor çünkü kapalı odalar içinde Evet. yapılıyor bunlar. Hakaret veya tehdit ederse Evet. burada olabiliyor. İş yerinde başka bir işçi ya da işveren ya da üçüncü bir kişi işçiyi taciz ederse iş akdini feshedebiliyor. Son olarak da işçinin ücreti eksik ödenirse iş akdi feshedilebiliyor. Peki bu ücret dediğimiz şey sadece maaş mı? Ek gelirler de buna dahil mi? Kanun koyucu burada ücreti geniş yorumluyor. Yani bu ücretin içine fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil, askeri geçim indirimi ve benzeri bu tip alacakların tamamını ücret olarak kabul ediyor ve bunların ödenmemesi halinde iş akdi haklı nedenle feshedilebiliyor. İşçi iş sözleşmesine hak sebeple Doğru. tazminatı alabilecek şekilde feshedebiliyor. Doğru, aynen. Bu Tabii şartlar bunları da olması. ispat etmesi gerekiyor. Aynen. Bunların eksik ödendiğini. Peki bu davayı açmak için zaman aşımı süresi nedir? Yani burada kıdem tazminatından bahsediyoruz. Kıdem tazminatı 12-10-2017 tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 5 yıl. Daha öncesinde 10 yıldı. 10 yıl diyor. Evet, daha öncesinde 10 Evet. yıldı. Bu tarihten sonra kanun değiştirildi ve 5 yıla düşürüldü. 5 yıl içinde dava açması gerekiyor. Doğru, aynen 5 yıl içinde dava açması gerekiyor kıdem tazminatı için. Peki işçi haklı bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshederse ihbar tazminatı alabilir mi? İhbar tazminatı sadece işveren tarafından iş akdi feshedildiği zaman alınabilecek bir haktır. İşçi haklı olsa bile kendisi iş akdini feshederse ihbar tazminatı alamaz. Alamaz. Peki. Evet, alamaz aynen. Peki işçinin sigorta priminin yatırılmaması ya da aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta priminin yatırılmaması sebebiyle iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı alabilir mi? Sigorta primlerinin eksik yatırılması yine İş Kanunu 24'ün 2. maddesi gereği iyi niyet ve ahlak kurallarına uymama olarak kabul ediliyor. Burada durum nasıl oluyor? İşçi işte mesela günümüzde bugün itibariyle aslında asgari ücret ne kadar oldu? 11.500 TL oldu değil mi? 11.402. Evet, 11.402 TL. İşçi 15.000 lira alıyor. Ama sigorta primi 11.402 TL'den yatıyor. Ve kalan kısmı işveren elden veriyor. Elden Genellikle veriyor. öyle. Bu sigorta priminin eksik yatırılması.
Bir de işçi tüm ay boyunca çalışıyor olmasına rağmen işçinin priminin eksik gün olarak gösteriyorlar. Evet. Bu da bir haklı neden oluyor ve her ikisinde de iş akdi feshedildiği zaman ve tabii ki bunları ispatlayabildiğiniz zaman kıdem tazminatını alabiliyorsunuz. Nasıl ispatlanacağını sorarlarsa iş mahkemelerinin temelinde zaten tanık vardır. verildi. Bununla beraber belli sendikalar, iş kolları, meslek odaları var. Buralara müzekkere yazılarak emsal ücret araştırması yapıyor ve işçinin o konumdaki Alması gereken reel ücret ortaya çıkıyor ve bu tanıkla örtüştüğü zaman kıdem tazminatı alınabiliyor. Peki bu işverene fesih bildirimi nasıl yapılmalı? İlla yazılı mı olması gerekiyor? Kanun koyucu burada zorunlu bir fesih şartı aramıyor. Yani illa yazılı ya da sözlü olacak diye bir şey yok. Burada önemli olan bu fesihi ispatlamanız. Bu nedenle ben böyle bir durum olduğu zaman bana gelen bir işçiye şunu tavsiye ediyorum. Noterden yapalım. İspatı en Durumu net kolay. bir şekilde açıklayalım. Evet. Ve karşı tarafın eline ulaştığı zaman iş akdiniz feshedilsin diyoruz. Mesela işçi işverene gidiyor, elinde istifa dilekçesi var. İşveren bunu almıyor. Ya da alıyor, yırtıyor, İmzala, atıyor, tabii. imzala bir tutanağını ona vermiyor. Evet. Ya da sözlü söylüyorsunuz, yanınızda kimse yok, Tabii. bunu ispatlayamıyorsunuz. Tabii. Bu nedenle böyle bir durum varsa en doğrusu noter kanalıyla iş akdini feshetmektir. Ama dediğim gibi kanun koyucu burada yazılı olarak fesih şartı aramıyor yani. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Melek Hanım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler. Hoşçakalın.